Elimizde bir makroza var. Duvar kesme aparatı bu. Kanalları bununla açıyoruz. Şöyle bir sorunumuz var. Fişimiz şu an takılı 220 geliyor. Tetiğe dibine kadar bastığımda çalışmıyor. Şu an normalde bu halde çalışması lazım. Bıçağın dönmesi lazım. Ama yarım bıraktığımda devreye giriyor. Şimdi tetiği açıp bakacağız. Büyük bir ihtimal tetiğin kontaklarında bir sorun var. Açıp inceleyelim. Şimdi makrozanın iki tane vidası var. Bunları aldığımızda karşımıza bir tek tetik çıkıyor. İçinde başka bir ekipman yok. Tetiğe faz nötr giriyor. Motor tarafından faz nötr çıkıyor. Şu an arızamız tetikte. Tetik de perçimli olduğu için açamayacağız. Ama diyelim ki arızayı tam olarak tespit edemedik. Ve ölçü aletimiz de yok. Sadece kontrol kalemiyle nasıl tüm ekipmanların arızalı olup olmadığını tespit edebiliriz. Bunu göreceğiz. Öncelikle tetikteki motor ve besleme kablolarını boşaltıp tam bir ölçümü yapacağız. Şimdi tüm ekipmanları boşa aldık. Makrozda da bir besleme kablosu, tetik, sonrasında motor uçları var. Kontrol kalemi ile ilk bakacağımız yer besleme kablomuza gerçekten kablonun devamlılığı var mı? Seyyarımızı ayarladık. Şimdi fişi seyyara taktık. Uçların birinde faz olması lazım. Bakıyorum mavi kabloda faz var. Kahverengi de yok. Şimdi fiş bu haldeyken mavi kabloda faz vardı. Kahverengi kablonun da sağlam olup olmadığını anlamak için fişi çevirip tekrar takıyorum. Şimdi kahverengide faz var, mavide yok. Yani iki kablom da gerçekten sağlam. Fişi çekip bir sonraki parçaya bakıyoruz şimdi. Bir sonraki parçamız tetik. Tetiğin olayı 4 tane klemensi var. Faz nötr girer, faz nötr çıkar. Yani şu gördüğünüz karşılıklı birer açık kontak. Tetikte 4 tane klemens var. Buraya faz nötr girer, buradan da faz nötr çıkar. İspiral videosunda da yine benzer bir tetik vardı. Bu tarz ekipmanların mantığı budur. Açık kontak olur üzerinde. Tetiğe bastığımızda kontağını kapatır. Şimdi bizim fazla buradan buraya faz geçiyor mu ben tetiğe bastığımda ve buradan buraya faz geçiyor mu? Bunu göreceğiz. Onun için de bir ucu tetiğe gireceğim. Fişi bağladık. Şimdi bu cihazın fişini de seyyara bağlayacağız. Yine aynı şekilde bir uçta fazı görmemiz lazım. Şu an enerji var. Ölçüm yaparken bunun farkında olarak ölçüm yapacağız. Yine bakıyorum. Mavide faz var. Yani ben tetiğe bastığımda fazın burada olması lazım. Kontrollü bir şekilde tetiğe bastım. Faz geçti. Bıraktığımda tekrar gidiyor. Sıkıntı yok. Yine aynı şekilde fişin uçlarını değiştireceğim. Bu sefer kahverengide faz olması lazım. Bakıyorum kahverengide fazım var. Burada yok. Çünkü daha tetiğe basmadım. Tetiğe bastım, kahverengide de faz var. Bıraktım geçti. Bastım geçti. Şu an tetik sağlam gözüküyor ama cihaz gerçekten çalıştığında videonun başında da gördüğümüz gibi tetiğe yarım bastığımızda tam olarak alıyordu. Bakıyoruz yarım bastığımızda herhangi bir şey var mı? Çıt sesi gelene kadar yani kontaklar kapanana kadar sıkıntı yok. Bir daha değiştirirsem bir şey. Şu an tetiğimiz tamam. Sıkıntı yok. Şimdi fazı motorun bobin uçlarından dolaştıracağız. Buradan fazı vereceğiz. Buradan bize faz geliyor mu? Yani faz sargı içerisinden girip motorun içindeki sargılara dolaşıp tekrar bana geri dönüyor mu? Bunun devamlılığını ölçeceğiz.
Şimdi fişi taktık. Fiş kahverengi uçta faz var. Bastığımda faz bobin ucuna gelecek. Buradan da fazı okumam lazım. Basıyorum. Cihazdan nötr gitmediği için çalışmadı zaten. Faz çıktı. Şuradan da fazı görmem lazım. Gördüğünüz gibi bobin ucu da sağlam. Yani motor içindeki sargı ve kömürler şu an sağlam diyor. Ben bunu da nötr verdiğimde cihazın çalışması lazım. Çek ustam fişi. Fişi taktık, faz nötrü bağladık. Bastığımda cihazın çalışması lazım. Tüm ölçümlerimiz doğru gösteriyordu. Cihazın kömürleri de bu uçta. Bunu da geniş bir düz tornavidayla açabiliriz. Kömür boyları gayet güzel. Çatlama falan da yok. Yine aynı şekilde bu tarafında da kömür var. Bu tarafın kömüründe biraz çatlama olmuş ama yine de iş görür. Şöyle baktığımızda şuradaki çıkıntılar normal değil. Kömürleri de tekrar takıyoruz. Şimdi bu tetik kararsız çalışıyor ama üstümüzde de faz girip çıkıyor. Büyük bir ihtimal tetiğin içine toz girdi. Bunu bir kontak spreyi ile temizlediğimizde gayet güzel çalışır. Eğer çalışmazsa da tetiği değiştirmemiz gerekecek.